New York. 1970'lerin ortasında korku, bu şehrin her sokağına sinmişti. Kadınlar geceleri dışarı çıkmaktan korkuyor, çiftler parklarda el ele yürümeye çekiniyordu. Çünkü aralarında biri vardı. Sessizce yaklaşan, karanlığa karışan ve sonra bir silah sesiyle her şeyi sonsuza dek değiştiren biri. Son of Sam. Peki kimdi bu adam? Gerçekten şeytan mı konuşturuyordu onu? Yoksa her şey akıl almaz bir yalanın parçası mıydı? Bugün sizlerle birlikte David Berkowitz'in karanlık zihnine ineceğiz. Kutsal kitaplara sığınan ama iblisin sesine kulak veren bir adamın Amerika'nın kabusuna nasıl dönüştüğünü adım adım anlatacağız. Bu video bittiğinde onun yalnızca bir katil değil, bir dönemin simgesi haline gelen korkunun ta kendisi olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız, karanlık başlasın. Bölüm 1. New York'u korkuya boğan gece. 1976 yazında New York'ta genç bir kadın arabasında sevgilisiyle birlikte oturuyordu. Aracın camına biri yaklaştı. Ne bir söz söyledi ne de göz göze geldi. Elindeki tabancayı kaldırdı ve tetiğe bastı. Bu, Son of Sam efsanesinin ilk kurbanıydı. Bilinmeyen bir tetikçi genç kadınları ve çiftleri hedef alıyordu. Kurbanların ortak özelliği belliydi. Uzun kahverengi saçlı genç kadınlar ve onların yanındaki erkekler. New York panik içindeydi. Kuaför salonlarında sıra oluştu. Kadınlar saçlarını sarıya boyatıyor, kısa kestiriyor, şehri terk ediyordu. Bölüm 2. David Berkowitz kimdir? David Richard Berkowitz 1 Haziran 1953'te Brooklyn, New York'ta doğdu. Daha bebekken evlatlık verildi. Yeni ailesi onu çok sevdi ama David hep yalnızdı. Çocukluğu boyunca yıkıcı davranışlar sergiledi. Hayvanlara eziyet ediyor, yangınlar çıkarıyordu. Psikologlar bugün bile onun dosyasını incelediklerinde aynı şeyi söylüyor. Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri çok net. Ama Berkowitz'in kendine göre bir açıklaması vardı. O, şeytandan emir aldığını söylüyordu ve en korkunç kısmı da şu, bu emirleri bir köpeğin aracılığıyla aldığını iddia ediyordu. Bölüm 3. Son of Sam takma adı nereden geliyor? David, polisle adeta oyun oynar gibi mektuplar bırakıyordu. İmzası belliydi. Son of Sam. Ama kimdi Sam ve neden bu ismi seçmişti? Ona göre Sam, şeytanın ta kendisiydi. Komşusunun köpeği aracılığıyla kendisiyle konuşuyor, öldür diye emrediyordu. Mektuplar alaycı, tehditkar ve tüyler ürperticiydi. Medya bu olayları manşetlere taşıdıkça Berkowitz daha da cesaretleniyor. Polisle adeta dalga geçiyordu. Bu mektuplar sadece dedektifleri değil, halkı da hedef alıyordu. Korku sokaklara yayılıyor, insanların psikolojisi çöküyordu. Bölüm 4. Şeytanın sessiz askeri, David'in cinayetleri. 1976'dan 1977'ye kadar 13 farklı saldırıda bulundu ve bunun sonucu olarak geride 6 ölü ve onlarca yaralı bıraktı. Hepsi benzer şekilde gerçekleşti. Araba içinde oturan çiftler, sokakta yürüyen genç kadınlar tehlike içindeydi. Cinayetlerin zamanlaması kaotik değildi. Dikkatlice planlanmıştı. Berkowitz, kurbanlarını gözlemliyor, onları takip ediyor, sonra da gece vakti saldırıyordu. Ama daha korkuncu şuydu. David, yaptığı her saldırının ardından evine gidip sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Gündüzleri postacı olarak çalışıyor, komşularıyla sohbet ediyor, sıradan biri gibi yaşıyordu. Bölüm 5. Yakalanışı,
Küçük bir cezaevi ceketi her şeyi değiştirdi. 10 Ağustos 1977 yılında polis sonunda ipucunu buldu. Bir kadının ifadesi, bir otoparkta görülen şüpheli araç, bir ceza makbuzu. Hepsi David Berkowitz'i işaret ediyordu. Evine yapılan baskında ise korkunç bir tabloyla karşılaşıldı. Silah, mektuplar, garip günlükler. David kapıyı açtığında ise şu cümleyi kurdu. "Beni bekliyordunuz, değil mi?" Soğukkanlıydı, hiç direnmedi. Sanki görevini tamamlamıştı. Berkowitz mahkemede suçunu kabul etti. Ama söyledikleri gerçeğin ötesindeydi. Şeytanla konuştuğunu, bir tarikatın parçası olduğunu, emir aldığını iddia etti. Peki, gerçekten yalnız mıydı? Bazı araştırmacılar onun yalnız hareket etmediğine inanıyor. Hatta Berkowitz de daha sonra bunu ima etti. "Ben tek değildim ama anlatmamı istemiyorsunuz," dedi. O gün bugündür satanik tarikatlar iddiası Son of Sam dosyasının derinliklerinde yatıyor. David Berkowitz şu anda hala hayatta. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde Tanrı'yla tanıştım diyerek Hristiyanlığı seçti. Artık kendisine Son of Sam değil, Son of Hope, yani umudun oğlu denmesini istiyor. Bazıları bu dönüşümü sahte buluyor. Bazıları ise onun gerçekten değiştiğine inanıyor. Ama geriye kalan şu: 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaşamını kararttığı korkunç bir dönem, şeytanın sesiyle hareket ettiğini iddia eden bir adam tarafından kurbanlarına yaşatıldı. David Berkowitz'in akıl almaz hikayesi burada bitiyor ama Son of Sam korkusu hala bazı sokaklarda yankılanıyor. Peki, sizce David gerçekten şeytanın kurbanı mıydı? Yoksa en başından beri zekice bir oyun mu oynuyordu? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz karanlığın en derin noktalarına inmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Korkunun sesi hala kulağınızda çınlıyorsa doğru yerdesiniz.